Kesinlikle bunu kendilerine bir tehdit olarak algılamasınlar. Voltran oluşuyor. Türkiye her zaman rakip gördüler biliyorsunuz. Memnun olmayanların da hangi niyetle memnun olmadıklarını biliyoruz. İran kesinlikle olmalı. Bozmak için tabii elinden gelen her şeyi de yapacaktır. Amerikan tek eli kırılıyor. GZT'den herkese merhabalar. Bugün Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Furkan Kaya hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bugün Mekke Anlaşması hakkında konuşacağız ama ondan önce bizi izleyenlerin çok büyük bir kısmının hala kanalımıza abone olmadığı ile ilgili bir analizimiz var. Hocam izleyicilerimize abone olmaları ile ilgili nasıl bir çağrınız olur? Elbette artık Türkiye'den sınırları dünyaya aşmış olan GZT gerçekten çok önemli paylaşımlarda, içeriklerde bulunuyor. Dolayısıyla önemli izleyici kitlesi de var ama abone sayısında buna tabii ki uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla bizleri takip eden, bu videomuzu seyreden tüm izleyenlerimizin hem videomuzu beğenmesini hem de kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Hocam ilk sorumla başlıyorum. Anlaşmada çok kritik bir ifade var. 3 ülkeden birine yapılan saldırı üçüne de yapılmış sayılacak. Bu anlaşmayla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bir nevi Müslüman NATO'su kurdu diyebilir miyiz acaba? Evet, tabii ki bu ittifak dünyada çok ses getirdi. Hatta işte Müslüman NATO'su kuruluyormuş şeklinde sizin de arz etmiş olduğunuz gibi bir söylem ortaya çıktı. Ama ben ilk bu anlaşmayı duyduğumda Altın Üçgen İttifakı dedim. Şimdi çok kıymetli çünkü bölgedeki 3 önemli gücü bir araya getiren ve coğrafyaya baktığınız zaman Anadolu Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ve o üçgenin içinde ve dışında kalan yerleri şöyle bir çember içine alalım. 3 kıtayı içine alan büyük bir etki sahası oluşuyor. Şimdi bu anlamda dostlarımız tabii ki bundan memnun oldu. Ama memnun olmayanların da hangi niyetle memnun olmadıklarını biliyoruz. Şimdi savaş devam ediyor İran'da. Kuzeyde bir savaş, Ukrayna Savaşı devam ediyor. Filistin'de katliam devam ediyor. Libya'da daha şu anda tam istikrar sağlanabilmiş değil. Yani Türkiye'nin çevre coğrafyasında şeyleri söylemiyorum da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi zaten onlar artık kronik problem ve Türkiye'ye karşı zaten onların durumu ortada. Ama yeni dönem içerisinde bölgeyi bir araya getirecek olan böyle bir altyapının, anlaşmanın ihtiyacı oldukça zaruriydi. Ve anlaşma imza atılır atılmaz dediler ki bu bir Müslüman NATO'su mu olacak? Ama bunun hiç kimseye karşı olmadığını Sayın Hakan Fidan ifade etmiş oldu. Ama baktığımız zaman savunma alanında işbirliği yapacağız demiyor sadece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Aynı zamanda birbirimize yapılan silahlı saldırı hepimize yapılmış sayılacak diyor. Şimdi buradaki 5. madde olayı yani kolektif savunma prensibinin NATO'ya benzerliği evet doğru. Ve baktığımız zaman aynı mantığa ile ifade eden Sayın Hakan Fidan biliyorsun Anadolu Ajansı'nda bir konuşma yapmıştı. Aynı mantıkta olduğunu söylemesi Müslüman NATO'su benzerliğini çıkarması oldukça normal. Ama bunu tamamen NATO demek de yanlış. Bütün kaideleriyle veya bütün yapısı içerisinde. Çünkü NATO içerisinde 4. ve 5. madde, 6. maddeyle beraber bu işin bürokratik bir süreci var. Ve baktığımızda NATO'da entegre bir komuta yapısı var. Yani NATO 49'da kurulmuş bir ittifak sonuçta. Ortak savunma sistemi var. Müşterek harekat planları var. Daimi askeri karargahlar var. Ve 70 yıllık bir tecrübe var tabii ki. Bunu hemen bir NATO oluşumu demek oldukça aceleci bir yorum olacağını ben düşünüyorum. Ve ilk adımda atılan adımlar bu anlamda çünkü daha gidilecek çok yol var biliyorsunuz. Bakanlar Komitesi ve Suudi Arabistan'da bir sekreteryanın kurulması kararlaştırıldı. Şimdi buna belki Müslüman bir NATO diyemeyiz ama bence şu cümle belirleyici olacaktır. Müslüman dünyasına NATO benzeri kolektif savunmanın çekirdeği atıldı. Şimdi bu bölgeselleşme adına oldukça kritik bir adım. Ve bu sadece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan için değil, bölgemiz ve dünya açısından. Çünkü Sayın Hakan Fidan ne dedi? Biz sadece coğrafyayı ilgilendiren bir mutabakata imza atmadık. Biz bize katılmak isteyenlere kapımızın açık olduğu bir ittifaka imza attık dedi. Şimdi aklıma hemen tabii şu ülkeler geldi ve rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'yı da rahmetle analım. Çünkü onun 28 Şubat öncesinde, o darbe öncesinde de bir D8 girişimi vardı. Yani Müslüman ülkeleri bir araya getirecek 8 Müslüman ülkeyi bir araya getirecek bir projesi vardı. Fakat bu 28 Şubat'ta engellendi. Fakat şu anda baktığımızda Bangladeş, Endonezya, Malezya ülkelerini bir araya getirecek olan büyük bir kapı da aralanıyor. Hatta şunu da söyleyeyim Mısır, yani hatta hepsinden önce Mısır ve Mısır'la beraber belki konuşabiliriz İran. Kesinlikle olmalı. Bunu belki değerlendirmemiz gerekebilir ama sorunuza istinaden toparlamak gerekirse burada 49'da kurulan belki bir NATO değil ama Mekke İttifakı ile beraber artık Müslüman dünyası ile beraber coğrafyamızı ileriye taşıyacak olan büyük bir güvenlik çekirdeği kurulmuş oldu.
Hocam bu anlaşmaya Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya nasıl tepki verdi? Şimdi tabii gözler hemen bu büyük güçlere çevrildi anlaşmaya imza atıldıktan sonra. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü belki de şöyle söyleyelim 1937 Sadabat Paktı'ndan sonra işte 1955 Bağdat Paktı, 2009 Şamgel girişimi de biliyorsunuz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan'dı. Ve Sadabat ruhunu ayağa kaldıracak bir oluşuma imza atıyordu Sayın Başbakan. Tam başaracakken Arap Baharı diye bir şey başlatıldı. Bölge kana bulandı. İzin vermediler. Sadabat Paktı'na da izin vermediler, Bağdat Paktı'na da izin vermediler. Ki Balkan Paktı da bunun içindedir aslında 1934. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 1957 senesinde ilan ettiği, dönemin Amerikan Başkanı Eisenhower'ın ilan ettiği Eisenhower doktriniyle beraber Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya siyasi ve askeri müdahalede bulunabilir. Şimdi acaba bundan men mi olacak Amerika Birleşik Devletleri? Bu sorulmaya başlandı ve şu anki durum aslında Donald Trump'ın başkanlığı dönemiyle tabii bundan sonraki başkanlar ne yapar onu bilemeyiz ama konjonktürel olarak baktığımızda Donald Trump artık herkes kendi başının çaresine bakmalıdır diyor. Çünkü Amerika artık çok büyük paralar harcamak istemiyor. Amerikan askerlerinin ben coğrafyada ölmesini istemiyorum dedi ilk başkanlığı dönemiyle. İkinci başkanlığı döneminde de böyle bir duruşu vardı. İsrail, Filistin katliamıyla, Lübnan işgaliyle ve İran Savaşı ile beraber Amerika'yı coğrafyaya soktu. Ki bunda müesses nizam biliyorsunuz lobiler, işte suikastler, girişimler bunların hepsinin bence payı o. Epstein dosyası bence en önemlisi. Bunların hepsinde payı vardı. Ve Donald Trump en son Körfez ziyareti yaptığı zaman da o mesajı verdi. Hatta biliyorsunuz onların savunma ürünleri sattı. $1 trilyon neredeyse. Şunu da herkes kendi başının çaresine bakacak dedi. Ve Suriye'nin devrim sonrası özgürleşme sürecinin başlaması, Irak'ta, coğrafyada artık kendine yetebilecek düzeyde bir dip dalganın yavaş yavaş toplumsal düzeyde oluşmaya başlaması ve Türkiye'nin yumuşak gücüyle burada sözü dinlenen bir ülke pozisyonuna gelmesi bence Amerika'yı rahatlattı. Ve bunun üzerine Türkiye'nin masada bulunduğu bir üçgen, altın üçgen dediğimiz altın ittifak, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin kurduğu pakla beraber de bence Amerika bundan son derece memnun. Donald Trump bundan son derece memnun. Hadi kaç tane Amerika var bilmiyoruz çünkü müesses nizamı saymıyorum ama Donald Trump bence bundan son derece memnun ve bölgenin güvenliğini sadece Amerika'ya bırakamayız anlayışı. Bence burada Amerika Birleşik Devletleri'nin rahatlatırken bir taraftan da o boşluğunun Çin veya Rusya tarafından doldurulmamasının da önemi karşımıza çıkıyor. Birazdan Rusya ile Çin'i de tabii konuşacağız. Şimdi burada mesele tabii Türkiye'nin NATO üyesi olması ve NATO üyesi olan yegane ülke olarak taraflarla görüşebilen bir kabiliyete sahip olması. Ki Rusya Savaşı bunun, Rusya-Ukrayna Savaşı en büyük laboratuvarı olmuştu. Ama şöyle söyleyebiliriz, Amerika bölgeden tabii ki çıkmıyor ama bölgenin güvenliği üzerindeki Amerikan tekeli kırılıyor Zeynep Hanım. Çin açısından baktığımız zaman biraz daha karışık bir durum karşımıza çıkıyor diyebiliriz Zeynep Hanım. Çünkü biliyorsunuz Pakistan, Çin'in son derece stratejik, önemli bir ortağı. Suudi Arabistan, Çin'in önemli enerji ortaklarından. Türkiye kuşak yol dediğimiz Yeni İpek yolunun önemli bağlantı, hatta önemli nasıl diyelim hap ülkelerinden biri, merkezi ülkelerinden biri. Dolayısıyla Pekin bu üç ülkeyle oluşan pakta bu oluşumun karşısında durmak da istemez. Yani düşmanlaştırmak istemez. Ve biliyorsunuz Pakistan'la Çin arasında bir Gwadar limanı projesi var. Ve bu Çin'in Hint Pasifik'teki Deniz İpek yolunun önemli kara rotalarından biri, güvenli, kısa ve Pakistan'la beraber de burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan'la oluşturduğu nasıl diyelim bloğa karşı da çok önemli bir hat. Şimdi bunun da zarar görmesini istemez Çin dolayısıyla. Ve Çin açısından da bu hem büyük bir fırsat olarak gözüküyor hem de aynı zamanda bu denklem içerisinden yer alabilir miyim diye düşünüyor. Çünkü Çin biliyorsunuz tacir bir devlet, para politikadan hareket eden bir devlet. Dolayısıyla ben buna tepki vermeyeceğini, hatta son derece memnun olacağını söyleyebilirim. Rusya açısından baktığımız zaman da Rusya şu soruyu soracak bence Zeynep Hanım. Bu oluşum NATO'nun doğal bir uzantısı mı yoksa NATO'dan bağımsız bölgesel bir entegrasyon projesi mi? Bunu bence sorgulayacaktır. Eğer ki NATO'dan bağımsız bir oluşum olduğuna karar verirse, bundan emin olursa Rusya da bunu destekleyecektir. Ve baktığımızda Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan hattının olabildiğince Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsızlaşması aynı zamanda Rusya'nın çok kutupluluk söylemiyle, multipolar dediğimiz söylemiyle de örtüşüyor. Yani şimdi denklere bakın ne kadar kaygan, aslında çok da kaygan bir zemin, onu da söylemek lazım. Ama şu oluşumun taraflar arasında anlık, orta ve kısa vadede getireceği etkiye bakın, reflekse bakın. Bu çok önemli. Dolayısıyla Washington tabii ki bu pakla beraber bir nüfus kaybı hissedecektir, normaldir. Pekin bunu yeni bağımsız bir hat olarak görmesi sebebiyle fırsat yolu olarak değerlendirebilecektir. Moskova ise
şöyle ilk bakışta bu NATO'dan bağımsız mıdır, devamı mıdır diye bekleyerek orada da ihtiyatlı bir durumdan sonra, emin olduktan sonra da burada belki kendilerinin de içinde olabileceği bir süreçte olabilir siyasi ve askeri anlaşmalarla. Hocam aslında bu üçlüye baktığımızda çok bir tedirginlik görmüyoruz ama tedirgin olan taraflar da mutlaka vardır. Bu pakt en çok kimi tedirgin etti? İran ve İsrail kendilerine doğrudan bir tehdit olarak mı görüyor acaba bu birleşimi? Şimdi ben buradan İran'a seslenmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bunu kendilerine bir tehdit olarak algılamasınlar. İçeride bunu tehdit olarak algılatmak isteyen bir kesim var. Biz yapmış olduğumuz yayınlarda hep şunu ifade ettik. İran'ın toprak bütünlüğü, Anadolu'nun toprak bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğü kadar kıymetlidir. Ben rejim değişir diye onu bilmem ama devletin devamı, İran devletinin 2500-3000 yıllık devletin devamı son derece önemli. Ve İran'ın içinde bulunacağı, tam anlamıyla entegre olacağı paktlar da aslında tam anlamıyla da büyük bir vahdeti vücut, büyük bir savunma kalkanı oluşturacak siyasi, askeri her anlamda. Çünkü ben Anadolu'yla İran coğrafyasını bir kamu olarak, o da bir menteşe. Yani Türkistan'ın menteşesi. Bir tarafına bakıyorsunuz İran'dan Pakistan, Afganistan hattında Asya Pasifik'e açılıyor. Kuzeyinden bakıyorsunuz Kafkasya'dan Anadolu'ya açılıyor. Zaten bir tarafı Hazar. O zaman İran'ın zaten böyle bir pakta olması elzem. Ama şu anki koşullara baktığımız zaman savaş sebebiyle ve İran'daki mezhepçi ideolojik bir siyasetin devamı olması sebebiyle bir grup da bunu istemiyor, onu da söyleyeyim ben buradan. Böyle bir şeye katılmak istemiyorlar. Hatta Türkiye her zaman rakip gördüler biliyorsunuz. Biz çok mücadele verdik. Terörle mücadelede olsun, diğer siyasi olaylar hep bizi mezhebi ve ideolojik olarak ayrıştırırlar. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Çok kritik bir cümledir bu. Biz ne Sünnilik dinindeniz ne Şiilik dinindeniz. İslam'ız biz dedi. Biz Müslümanız dedi. Bizi ayrıştırmalarına izin vermeyin dedi. Ben de hep bunu ifade etmeye çalıştım. Çünkü İran'ı bölebilmek için İslam dünyasında bir mezhep savaşı şart. Mezhep savaşı üzerinden Türk'ü Türk'le savaştıracakları Türkiye-İran savaşı şart. Hatta bir tarihi örnek vereyim size. 1980-88 arasındaki İran-Irak Savaşı neden çıkarıldı? İran-Irak Savaşı'nın 8 yıl sürmesi ve sonucu olmayan bir savaşta en çok kimler zarar gördü? Türkler gördü. Çünkü İran-Irak Savaşı'nda ön cephede savaşan Türklerdi. İran'da da Irak'ta da Türkler kıydırıldı birbirine. Şimdi aynı hesap Türkiye ile İran arasında hesaplanıyor. Orada da iki Türk ordusunun savaştırılması. Çünkü biliyorlar ki bir Türk ordusunu ancak bir Türk ordusu yenebilir. Tarihte hep böyle oldu. Keşke olmasaydı. Başkası hiçbir güç yetmez Türk ordusunu yenmeye. Dolayısıyla İran'a da buradan seslenmemiz, savaş inşallah bitsin, inşallah rehabilitasyon süreci olsun, inşallah oradaki Türklük ve oradaki Türk lobiciliği pezeşkiyan, büyük bir şans hep söylüyorum, devletin ağırlığının olduğu bir süreç başlasın ve buna katılsınlar, katılmak zorundalar. Kendileri için de katılmak zorundalar. Diğer taraftan İsrail açısından tabii ki yani İsrail bunu direkt refleks olarak, bunu tehdit olarak, bir düşman blok olarak görmesi çok doğal. Ama şöyle bir sıkıntısı var İsrail'in. Diyor ki ya buna Amerika ses çıkarmıyor. Bir de Trump diyor biliyorsun, Netanyahu sen çok ileri gidiyorsun artık, tamam bu savaşı istemiyorum. Diyor Trump demek ki bu paktı bana karşı kullanacak. Benim hareket alanımı sıkıştıracak. Hem Suriye'de hem Basra'da ve bir şekilde İran savaşı da bitecek ve ben ne olacağım? Bak bu çok kıymetli. Yani Suriye'nin de içinde bulunacağı yavaş genişleyeceği bir pakt İsrail'i yalnızlaştıracak. Hep ne dedik? İşte bakın Türk devlet aktı. Buradan tabii Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Gücü güçle yani İran'ı durduracak tek şey hep güç diyorduk değil mi? Ama hep hiç askeri bakın devletler satranç oynar. Biz hamle yaptık ve İsrail'i sıkıştıracak çok önemli bir pakt inşa edilmiş oldu. Dolayısıyla Suudi Arabistan içinde olması, Pakistan'ın nükleer bir İslam gücü olarak bunun içinde bulunması İsrail'i son derece rahatsız etti ve bu anlaşmayı, bu paktı da bozmak için tabii elinden gelen her şeyi de yapacaktır. Onun için de dikkatli olmamız gerekiyor. Güney Kıbrıs Yunanistan hattında da Türkiye'ye karşı bir provokasyon düzenletebilirler. Hocam Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı, Türkiye'nin savunma sanayi ve Suudi Arabistan'ın finansal gücü aynı masada şu anda. Bunların birleşiminden nasıl bir şey ortaya çıkacak? Şimdi aslında müthiş bir Voltron oluşuyor, öyle diyelim tabiri caizse. Üç ülke birbirinin aynısı değil. İşte mesele burada zaten. Aynı model ülkeler değil. Farklı model ülkelerinin birbirini tamamlayacağı bir süreç, bir dönem başlıyor aslında. Eksiklerini tamamlayacağı bir süreç. Şimdi mesela Pakistan'a bakıyoruz. Pakistan'da ne var? Bir kere nükleer caydırıcılık. Dünyadaki tek İslam ülkesi elinde nükleer silah bulunduran. İkincisi büyük bir kara ordusu var. Pakistan'ın güçlü bir ordusu var. Üçüncüsü balistik füze kapasitesi oldukça kıymetli. Uzun yıllara dayanan bir savaş tecrübesi de var Pakistan'ın. Ve aynı zamanda Güney Asya jeopolitiğinin çok değerli bir aktörü. Türkiye'ye bakıyoruz, ülkemize. Birincisi NATO'nun en büyük ikinci operasyonel gücü, askeri gücü. İkincisi modernize edilmiş büyük bir ordumuz var. Üçüncüsü İHA ve SİHA'larda geldiğimiz nokta, milli savunma sanayindeki gelmiş olduğumuz nokta.
Elektronik harp, füze sistemleri, akıllı mühimmat, deniz platformları, hava teknolojileri ve en önemlisi kendi savunma teknolojisini geliştirebilen bir ülke kapasitesi olması. Şimdi bir de Suudi Arabistan'a bakalım, onu da söyleyelim. Büyük bir finansman gücü var, büyük bir enerji gücü var, devasa bir savunma bütçesi var. Körfez'deki önemli siyasi güç, çünkü diğer Körfez ülkeler üzerinde de büyük bir siyasi gücü var biliyorsun. Bahreyn ve diğer Katar gibi ülkeler. Onlar da inşallah, Baye'yi bilmem ama Katar ve diğer Körfez ülkeleri de inşallah katılacaktır. Şimdi bunlara baktığımız zaman, üçünü bir araya getirdiğimiz zaman Pakistan'ın stratejik caydırıcılığı, Türkiye'nin askeri teknolojisi, Suudi Arabistan'ın finansı. Hocam aynı zamanda Suudi Arabistan'ın nükleer geleceği de şu anda konuşuluyor. Evet, o da var. Bizim de nükleer geleceğimiz konuşuluyor. Sayın Hakan Fidan'a bir soru sorulmuştu biliyorsunuz. Türkiye nükleer bir güç olabilir mealinde, belki eksik söylüyorum ama sessiz kaldı ve güldü. Yani evet, dünyada keşke hiçbir silah olmasın, tabanca olmasın, mermi olmasın ama maalesef dünyamız böyle. Bizim çevremiz ateş çemberiyken Türkiye'de sonuçta caydırıcılık gücünü biz kullanmak için söylemiyoruz bunu. Masada diplomasideki caydırıcılık gücümüzü de tabii ki kullanacağız. Dolayısıyla burada toparlamak gerekirse büyük bir devrim olacak ve yeni bir savunma ve sanayi ekosistemi çıkacak Zeynep Hanım. Bu oldukça kıymetli. Hocam peki bu imza ile birlikte sadece kağıt üstünde bir süreç mi göreceğiz yoksa yakında ortak askeri tatbikatlar veya ortak savunma sanayi fabrikaları görecek miyiz? Bence görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili de mesela birkaç kademeden bahsediliyor. Yani çok katmanlı bir askeri ittifak. Sadece askeri değil, siyasi, işte askeri, daha sonra teknolojik, eğitim, neden olmasın, bunlar çok çeşitlendirilebilir. Mesela bununla ilgili 5 tane sayabiliriz, katman sayabiliriz. Birincisi ortak bir askeri komite. Zaten biliyorsunuz bunu kurumsal zemin, atılan imzalarla beraber oluşmuş oldu. İkincisi müşterek tatbikatlar. Çok kıymetli. Pakistan, Güney Asya ülkesi, Asya Pasifik, Suudi Arabistan, Körfez, Kızıldeniz, Babülmendeb, Basra, Hürmüz. Türkiye, Doğu Akdeniz. Bakın 5 deniz stratejisindeki 4 deniz bizde. Bir tek Hazar da bizim zaten, Azerbaycan. Ama şu pakla beraber 5 deniz de bizde aslında şu anda. Bu çok, yani 5 deniz stratejisinin mühürlendiği bir anlaşma bu. Böyle de görebiliriz. İstihbarat paylaşımı bence en kritiği bu. Türkiye'nin istihbarat teşkilatımızın operasyonel mikro cerrahi kamu diplomasi yöntemleri bence bu pakta en büyük görünmeyen güç olacaktır. Bunu söylemek lazım. Dördüncüsü ortak hava ve savunma sistemleri oluşabilir. Burada da işte erken uyarı, radar ve hava savunma altyapısı kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Ve tabii ki ortak savunma sanayi. Bununla ilgili biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Kaan'ın ortak üretiminde veya işte Suudi Arabistan'da ortak projelerde bir şeyler yapabileceği, önemli adımlarda bulunacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla belki de toparlamak gerekirse tatbikat, entegrasyon ve ortak üretimin olacağı bir dönemin kapısı aralandı diyebiliriz Zeynep Hanım. Hocam son olarak anlaşma ile ilgili sizin önemsediğiniz başka bir alan var mı acaba? Şimdi anlaşma ile ilgili en önemli alanlardan biri tabii ki şöyle söylemek gerekir. Askeri bir zemin oluşmadıkça, askeri bir pakt, birliktelik olmadıktan sonra siyasi istikrar olmuyor Zeynep Hanım. Siyaseten gücünüzü gösterebilmeniz için askeri olarak kuvvetli olmanız lazım. Şimdi bu üç ülkenin ortak bir pakta altın bir üçgene imza atmış olması, bunun biraz evvel söylemiş olduğumuz çok katmanlı yansımasının getireceği bir süreci bize ifade edecek. Eğitim alanında, teknoloji alanında, işte efendim biraz önce söyledim, kültürel anlamda, işin tabii ki tatbikatlar boyutuyla beraber ve dışarıdan bir emperyal gücün, işte ben buraya geliyorum, burayı dağıtıyorum, işte terör örgütlerinin, en önemlisi yeni terör örgütlerinin bölgede oluşmasına karşı büyük bir halklar nezdinde bir refahın oluştuğunu görüyoruz aslında. Yani şöyle söylemek belki doğrudur. Tarihte emperyalizm coğrafyalara nüfuz etmiştir, parçalamıştır, bölmüştür, kontrol etmiştir ama şu an gittiğiniz zaman Afrika'ya gidin, Orta Doğu'ya da gidin. İngiltere dediğiniz zaman oradaki halkın yüzüne bakın. Afrika'ya gidin, Fransa dediğiniz zaman suratına bakın. Hepsi suratı ekşir. Hiçbiri memnun olmaz. Ama Türk dediğiniz zaman, bakın ben burada Türk'üz diye ben bunu söylemiyorum. Bu olmuş, ispat edilmiştir bunların. Yüzü gülen çocuklar görüyorsunuz, yüzü gülen halklar görüyorsunuz. Türk askeri elinde silahıyla bir köye girdiği zaman ona ikram eden, ona çorba ikram eden, çay ikram eden Orta Doğu'da köylüler görüyoruz, aşiretler görüyoruz. Ama Türklerin oradaki bölgedeki güvenilirliği çok kıymetli. İşte bu anlamda Türkiye belki 10 yıl önce neydi? Arabulucuydu. Evet, doğru. Oturtuyorduk. Yani mevcut sistemin tedavisini yapıyorduk, rehabilitasyonunu. Ama şimdi oyun kurucu ülke olma özelliğiyle beraber yeni sistemin mimarı olarak oturuyoruz masaya. Ve bu mimarı yaparken de kimseye höt demiyoruz. Seni vururum, seni keserim, seni öldürürüm demiyoruz. Bunu yapmaz, önleyici vuruş demiyoruz kimseye. Diyoruz ki hep beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız diyoruz. Ve bu coğrafyanın gerçek medeniyeti olacağız diyoruz.
Bence bunun çok önemli bir çimentosun harcının atıldığı bir süreç olarak bunu görebiliriz. Hocam çok teşekkürler. Yayınımızı takip eden izleyicilerimize abone çağrımızı tekrar edelim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.